Bilinç, birlik, yerçekimi ve sayısal evren, İngilizce. Tekrar merhaba, ben Mari Sıvaru. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bugün anlatacağım bir sonraki kavram, bir sonraki videoyu anlamak için çok gerekli. Taygetan ve Sıvarunean bilim anlayışına göre, tüm evren son derece yüksek bir hızda titreşen bir potansiyel enerji alanından oluşmaktadır. Buna orijinal kaynak ya da basitçe kaynak diyebiliriz. En yüksek frekans ve enerji formunun tek bir kütlesi, diğer her şeyin kendisinden doğduğu mümkün olan en yüksek varoluşsal yoğunluk veya alem ve bununla birlikte bir zıtlık yaratır. Bu şudur ve bu değildir, ikilik yaratır. Madde ve enerji arasında hiçbir ayrım yoktur ve dünyada tanımlandığı gibi ne maddenin farklı halleri ne de enerjinin farklı halleri vardır. Sadece aynı şeyin farklı yorumları vardır. Sadece başlangıcı ve sonu olmayan ve zamanın dışında olan tek bir kütle vardır. Bu tek kütle çok yüksek titreşim halindeki su gibi davranır. Var olmuş, var olan ve var olacak olan her şeyin kendisinden doğduğu ve yaşamın kendisini yarattığı su. Bu da uzay kavramına yol açar. Yıldızlar arası ve galaksiler arası uzay bir boşluk değildir, boş değildir ve çok yüksek yoğunlukta titreşimsel bir şekil veya formdaki sudur. Burada İncil'den bir cümle bile aktarabilirim. Her şeyin üzerindeki sulardan yukarıdaki sular. Bu su, üzerinde bulunan ve bu suyun bile kendisinden geldiği başka bir güç tarafından her şeye ve herhangi bir şeye şekillendirilen potansiyel enerjidir. En iyi anlayışımızın erişemeyeceği bir güç. Bu bilinçtir. Bizim anlayışımıza göre yerçekimi bir bilincin akışı ya da dikkatinin yönü ve gücüdür. Bir şey ilkel bilinçten ne kadar çok dikkat alırsa, nesne o kadar büyük ve yoğun olacaktır. Dolayısıyla, dünya bilimi anlayışının aksine, bir nesnenin kütlesi bir yerçekimi alanı ya da akışı yaratmaz. Aksine, nesne vardır ve kütleye sahiptir çünkü uzayda tam olarak o noktada bir yerçekimi yoğunluğu vardır. Yerçekimi adı verilen yaratıcı niyet akışı, kütlesi olan bir nesne oluşturacaktır. Bir yıldız ya da gezegen gibi bir nesne daha küçük nesneleri kendine çekmez. Aksine bu diğer küçük nesneler, bir dere ya da nehirdeki suyun akışı ile bir yaprağın bir kayaya doğru itilmesi gibi, yıldıza ya da gezegene doğru itilir. Yerçekimini çok yüksek titreşimli bir ilkel durumdaki potansiyel enerjinin akış yönü olarak da adlandırabiliriz. Yerçekiminin bir potansiyel enerji alanında tam olarak nasıl aktığı farklı nesneleri oluşturacak ve onlara belirli niteliklerini verecektir. Dolayısıyla bir bilinç akışı olarak yerçekimi, aralarında çok az ya da hiç değişiklik olmayan, yalnızca benzer kütle yığınları oluşturacak sabit bir akış değildir. Bilinç akışı ve yerçekimi, harmonikler dediğimiz matematiksel olarak birbiriyle ilişkili milyarlarca ve milyarlarca titreşimle kodlanmış bir şekilde akar. Bir alandaki matematiksel olarak birbiriyle ilişkili titreşimler, müzik olarak da tanımlanabilir. Birkaç kelimeyle tezahür teorisi, seleflerim tarafından tanımlandığı gibi, bilinçten yayılan bu matematiksel olarak hassas bir şekilde kodlanmış yerçekimi akışı bir harmoniktir ve potansiyel enerji alanına uygulandığında, o alanda da bir frekans oluşturur. O zaman buna bir frekansın harmonikleri denir. Bu en iyi şekilde bir göletteki dalgalarla açıklanabilir. Bir göletin ortasına bir taş attığınızda, şok dalgaları dairesel biçimde kenarlara doğru dağılır, onlardan seker ve enerji bozukluğunun yayıldığı merkeze geri döner. Merkeze dönen dalgalar, merkezden gelen dalgalarla karşılaştıklarında bir girişim deseni oluştururlar. Sudaki karışıklığın yayıcısı belirli ve çok hassas bir darbe uyaran oranına sahipse, dalgaların çukur ve tepesi, hem giden hem de gelen çukur ve tepeler sürekli çöken bir tepe oluşturmak üzere senkronize olur. Buna duran dalga denir ve kesin nabız uyaranına bir frekansın harmonikleri denir. Bir bilinç yerçekimi akışının özelliklerini yöneten bir frekansın harmonikleri söz konusu olduğunda, potansiyel enerji alanı olan ortamda, bu durumda uzayı oluşturan suda ve tepe noktasında bir duran dalga oluşur ve tepe noktası olarak, artık yalnızca potansiyel enerji değil,
bir nesne, belirli ve katı bir şey olan bir şeyi doğuran bir parçacık oluşur. Ve akışı yöneten bir frekansın harmoniklerinin tam özellikleri, onun tüm benzersiz niteliklerini belirleyecek olan şeydir. Devam edelim. Bu, evrende var olan her bir atom altı parçacığın bilinç tarafından kasıtlı bir akış içinde oluşturulduğu ve her bir küçük atom altı parçacığın tüm niteliklerini yöneten frekansın kendine özgü ve spesifik harmoniklerine sahip olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla evrendeki her bir parçacık eşsizdir, rastgele değildir, tam bir niyetle vardır ve matematiğimizle temsil edebileceğimiz ve ölçebileceğimiz bir enerji değerine sahip olacaktır. Dünya biliminin farklı parçacıklar olarak tanımladığı her şey, enerji alanındaki temel bir ilksel parçacığın farklı özelliklerinden başka bir şey değildir. Şimdi, varoluştaki herhangi bir yeri, örneğin bir sokak köşesini ya da bir ormanı, içinde var olan her şeyi ve orada bulunan her şey arasındaki ilişki ve hareket dinamiklerini temsil eden bir dizi sayısal değer olarak hayal edebiliriz. Her şey enerjidir ve madde bu haliyle mevcut değildir ve sadece bilinç ona bir değer ve yorum verdiği için mevcuttur. Yeni Çağ Hareketi'nin kullanmayı çok sevdiği varoluş alemleri, 1. 3. 4. ve 5. yoğunluklar ve benzerleri bile, hepsini içeren daha büyük bir bütünün yapay, var olmayan ve hayali sınırlarından başka bir şey değildir. Paralel evrenler, dünyalar, yoğunluk alemleri ve aynı şekilde çoklu evrenler, tüm evrenler ve benzerleri, geçmiş videolarımdan birinde anlattığımdan başka bir şey değildir. İnsan zihninin ve diğer insan olmayan zihinlerinde bütünü daha iyi kavramaya çalışmak için var olan her şeyi parçalara ayırma gerekliliği. Ancak bununla birlikte anlamaya çalıştıkları bütünü de çarpıtıyor ve yok ediyorlar. O tek ve anlaşılmaz bir bütündür. Birdir. Hiçbir zaman başlangıcı olmamıştır ve sonu da olmayacaktır, çünkü bizim bildiğimiz zamanın dışındadır. Bu, pek çok kişi tarafından anlaşılması çok zor olan sonsuzluğun tam da tanımıdır. Bir sonraki videoyu anlamak için bu videodan anlamanız ve aklınızda tutmanız gereken en önemli nokta, var olan her şeyi, tüm nesneleri kütlesi ve enerjisi olan her şeyi oluşturan ve temsil eden bir dizi sayısal değer olarak yorumlama ve anlama kavramıdır. Milyarlarca küçük sayıdan oluşan bir sokak köşesini ya da bir ormanı hayal edin. Her şeyi oluşturan tüm bu sayılar, aralarındaki hareket ve matematiksel hassasiyetle birbirleriyle ilişkilidir ve hepsi bilincin kendisi tarafından yaratılır ve kontrol edilir. Ve aralarındaki etkileşimin meydana gelme ve gerçekleşme hızı da böyledir. Zamanın hızı ve süresi, bilincin yaratma niyetinden türetilen bir algıdan başka bir şey değildir. Hem ilk kaynak bilinci hem de hissedebilen varlıklar tarafından sahip olunan bireysel bilinç, çünkü bunlar, bir ve aynıdır. Bugünlük bu kadar. Burada benimle birlikte olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Sevgilerimle, Mari Sıvaru.